Tarihin derinliklerinde sayısız fırtına kopmuş, imparatorluklar doğmuş ve yok olmuş, toplumlar yeniden şekillenmiştir. Ancak hiçbir çatışma insan ruhunu bu kadar derinden yaralamamış, medeniyetin temel taşlarını bu denli sarsmamıştır. Yaklaşık 70 milyon insanın hayatını yitirdiği, kıtaları yutan devasa bir kasırga. Tankların gürleyen paletleri altında ezilen umutlar, bombaların gölgesinde solan hayaller ve ailelerin parçalanan bağları. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nın acıklı hikayesidir. Birinci Büyük Savaş'ın yarattığı enkazdan doğan bu muazzam mücadele sadece orduları değil, bütün bir insanlığı en acımasız sınavından geçirdi. Totaliter rejimlerin yükselişiyle başlayan, soykırımların korkunç gölgesinde ilerleyen ve atomun yıkıcı gücüyle son bulan bu trajik destan, günümüzde bile yankılarını hissettiriyor. Bu belgeselde savaşın kökenlerini, dönüm noktalarını ve bıraktığı kalıcı izleri adım adım inceleyeceğiz. Nedenlerini derinlemesine ele alacak, stratejik hamleleri haritalarla canlandıracak ve nihayetinde mirasını sorgulayacağız. Karanlığın kalbine inmeye hazır mısınız? O halde bu unutulmaz yolculuğa başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları henüz kabuk bağlamamıştı ki Avrupa yeni bir kaosun eşiğine doğru hızla sürükleniyordu. 1919 Versay Antlaşması, Almanya'yı ağır zincirlerle bağlamış, ekonomisini felç etmiş ve ulusal gururunu paramparça etmişti. Ülke, devasa tazminat yükü altında ezilirken, hiperenflasyon dalgası halkı açlık ve sefalete sürüklemişti. Sokaklar, işsizlik ve umutsuzluğun en çıplak haliyle doluydu. İnsanlar, bir ekmek için saatlerce kuyruklarda bekliyor, para yerine sepet sepet banknotlarla alışveriş yapmaya çalışıyorlardı. Tam bu karanlık yıllarda totaliter rejimler zehirli filizlerini salmaya başladı. İtalya'da Benito Mussolini'nin faşist hareketi, katı disiplin ve ulusal şan vaadiyle kitleleri büyüledi. Siyah gömlekliler Roma yürüyüşüyle iktidarı gasp etti. Almanya'da ise Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ni, Nazi Partisi bir canavara dönüştürerek yoksul ve öfkeli kalabalıkları peşine taktı. Ardından gelen 1929 Wall Street çöküşü, küresel bir deprem gibi her şeyi daha da derinleştirdi. Fabrikalar kapılarını kapattı, bankalar iflas bayrağını çekti. Milyonlarca aile evsiz ve açsız kaldı. Bu sosyolojik felaket, demokrasileri kökünden sarsarak diktatörlere ve popülist liderlere geniş bir zemin hazırladı. Dünya, karamsar bir sis perdesi altında boğuluyordu. Hitler, 1933'te iktidara geldiğinde Almanya'yı bir anda dönüştürme yemini etti. Autobahn otoyollarının inşası, Volkswagen gibi halka yönelik otomobil projeleri ve işsizliği yutan devasa silah fabrikaları. Ülke, kısa sürede endüstriyel bir canavar haline geldi. İşsizlik oranı %30'lardan sıfıra indi. Ekonomi yeniden canlandı. Ancak bu parlak kalkınma barışçı bir rüya değildi. Aksine intikam ve yayılma hırsıyla zehirlenmişti. Hitler'in ideolojisi Lebensraum, yani yaşam alanı kavramı üzerine inşa edilmişti. Aryan ırkının üstünlüğünü savunan bu sapkın fikir, doğuya doğru sınırsız yayılmayı, Slav topraklarını sömürgeleştirmeyi ve buralara Alman nüfusunu yerleştirmeyi emrediyordu. Hitler, Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiyi sırtımızdan bıçaklama olarak damgalıyor, bu utancı telafi etmek için yanıp tutuşuyordu. Halkı bu revanşist hayallerle coştururken, orduyu gizlice yeniden silahlandırdı. Versailles'in kısıtlamalarını hiçe sayarak tanklar ve uçaklar üretti. Kimse yeni bir savaşı dile getirmiyordu. Birinci Savaş'ın siperlerindeki hardal gazı zehirlenmeleri, siyah-beyaz fotoğraflarda hala taze kan izleri taşıyordu. Yine de Hitler, uluslararası sınırları zorlamaktan hiç çekinmedi.
adım adım fetihlerini genişletti. 1936'da Ren Nehri'nin silahsızlandırılmış bölgesini işgal etti. Bu bir uyarı atışı gibiydi ve dünya sadece diplomatik kınamalarla yetindi. Ertesi yıl İspanya İç Savaşı'na gönüllü Luftwaffe alaylarını gönderdi. General Franco'yu desteklerken yeni hava ve kara taktiklerini acımasızca test etti. 1938'de Avusturya'yı Anschluss ile yuttu. Viyana sokaklarında sevinç gözyaşları akar, çiçekler yağarken Birleşik Krallık ve Fransa sadece temkinli notalar gönderdi. Sonra sıra Çekoslovakya'ya geldi. Münih Antlaşması'nda Sudetenland bölgesini kopardı. Bu, kan dökülmeden elde edilen bir zaferdi. İngiltere ve Fransa'nın yatıştırma politikası, appeasement ise tam bir utanç tablosuydu. Başbakan Neville Chamberlain, Prag'a dönüp "Barışımız için barış" diye zafer ilan ederken Hitler'in hırsı daha da kabarıyordu. Bu tavizler onu yeni maceralara teşvik ediyordu. Mart 1939'da Çekoslovakya'nın kalan kısmı ilhak edildi. Hitler artık bir emperyalist olarak taç giymişti. Güneyde Mussolini Arnavutluk'u yuttu. Faşist İtalya'nın yayılmacı hırsı Balkanları titretiyor, Akdeniz'i tehdit ediyordu. Mayıs'ta imzalanan Çelik Paktı bu iki vahşi müttefiki resmileştirdi. Avrupa iki canavarın gölgesinde titriyordu. Artık müttefikler uyanmıştı. İngiltere ve Fransa Hitler'e sert bir ultimatom verdi. Ama saat çok geçmişti. Hitler'in gözü Polonya'daydı. Lebensraum'un ilk somut meyvesi Danzig Koridoru ve Varşova'nın bereketli ovaları. Ağustos'ta beklenmedik bir diplomatik darbe. Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktı imzaladı. Molotov-Ribbentrop Paktı. Bu gizli protokol, Polonya'yı, Litvanya'yı, Estonya'yı, Letonya'yı ve Besarabya'yı aralarında paylaştırıyordu. Stalin, Batı'nın zayıflığından yararlanarak kendi imparatorluğunu genişletmeye hazırlanıyordu. 1 Eylül 1939 sabahı Alman panzer tankları Polonya sınırını aştı. Blitzkrieg, Yıldırım Savaşı resmen doğmuştu. Hızlı tank orduları, Stuka dalış bombardıman uçaklarının kulak delen sirenleri ve piyade dalgaları Krakow'dan başlayarak haftalar içinde Varşova'yı ezip geçti. Şehir bombalar altında alevler içinde kaldı. Siviller sokaklarda çaresizce kaçışıyordu. İngiltere ve Fransa 3 Eylül'de savaş ilan etti. Ancak sahte savaş dönemi başladı. Sadece deniz ablukası ve propaganda, gerçek kara harekatı yoktu. Sovyetler Birliği 17 Eylül'de doğudan saldırdı. Kızıl Ordu, Katyn Ormanı'nda binlerce Polonyalı subayı vahşice katletti. Bu, savaşın ilk soykırım izleriydi. Gizli mezarlarda gömülü utanç. Polonya, Ekim ayına kadar ikiye bölündü. Direnişçiler yer altına indi ama ülke haritadan silinmişti. Bu felaket, savaşın karmaşıklığını gözler önüne seriyor. Silahların teknolojik üstünlüğü, taktik dehası, milyonlarca kayıp. Haritalar ve görsellerle bu labirenti aydınlatmak gerçeğe en yakın yol. Kış kapıdayken Hitler Fransa'ya göz dikti. İngiltere'yi masaya oturtmak için Paris'in düşüşü şarttı. Ama sert Avrupa kışı planları buzlara hapsetti. Sovyetler pakt gereği İskandinavya'ya baskı yaptı. Finlandiya direnince Kasım 1939'da kış savaşı patladı. Fin askerleri Sisu. O inatçı Fin direnci ile devasa Kızıl Ordu'yu şaşkına çevirdi. Kayakla gerilla saldırıları, el yapımı Molotov kokteylleri ve karlı orman tuzakları. Sovyetler 400 binden fazla kayıp vererek Mart 1940'a kadar beklediklerinden az toprak alabildi. Bu utanç Stalin'i Baltıklara saldı. Letonya, Estonya, Litvanya
ve Romanya'nın Besarabya'sı işgal edildi. Kukla rejimler kuruldu. Bahar rüzgarlarıyla birlikte müttefikler İsveç-Almanya demir koridorunu bloke etmeye çalıştı. Hitler, Nisan'da Danimarka ve Norveç'i fırtına gibi yuttu. Weserübung operasyonu, deniz piyadeleri ve paraşütçülerle desteklendi. Narvik'te kanlı çarpışmalar yaşandı. Ama asıl hedef Fransa'ydı. Hitler'in intikam hayali. 10 Mayıs 1940. Wehrmacht, Ardenler ormanlarının geçilemez diye nitelenen kalın ağaçlarından tank ordularıyla sızdı. General Manstein'ın dehası Sedan'ı aştı, Meuse Nehri'ni geçti ve 50 günde Manş Denizi'ne ulaştı. Dunkirk'te 300 bin müttefik askeri kuşatıldı. Hitler'in beklenmedik merhameti, belki de Luftwaffe'nin yetersizliği ile tahliye edildiler. 800'den fazla gemi, küçük tekneler ve balıkçı kayıklarıyla mucizevi bir köprü kurdular. İngiltere'nin son direniş umudunu kurtardılar. Haziran ortasında İtalya savaşa girdi, güneyden saldırdı. Alplerden inen dağ birlikleri Fransız savunmasını zorladı. 14 Haziran'da Paris düştü. Eyfel Kulesi'nin altında Alman bayrakları dalgalandı. Fransa 22 Haziran'da Compiègne'de teslim oldu. Kuzeyde tam Alman işgali, güneyde kukla Vichy rejimi kuruldu. Mareşal Pétain'in utanç verici işbirliği. Hitler, zafer sarhoşluğuyla İngiltere'ye döndü. Deniz Aslanı operasyonu için Luftwaffe, Temmuz'da Britanya Savaşı'nı başlattı. Londra Blitz'i geceleri cehenneme çevirdi. 57 gece üst üste bombalar yağdı. Siviller sığınaklarda titredi. Ama Kraliyet Hava Kuvvetleri, RAF, radar teknolojisi ve Spitfire avcı uçaklarıyla direndi. En uzun günlerde Alman bombardıman uçaklarını göklerden indirdi. Eylül sonunda operasyon iptal edildi. İngiltere yalnız ama yenilmez kaldı. Aynı ay eksen güçleri resmileşti. Japonya, Almanya ve İtalya üçlü paktını imzaladı. Macaristan, Slovakya, Romanya gibi uydu devletler katıldı. Mussolini, Akdeniz'de fırsat kolladı. 13 Eylül'de İngiliz Mısır'ına, 28 Ekim'de Yunanistan'a saldırdı. Her iki girişim de tam bir fiyasko oldu. Yunanlılar, Pindus dağlarında beklenmedik bir inatla direndi. İtalyan birliklerini geri püskürttü. Kuzey Afrika'da ise İngilizler, Cirenaika'yı Şubat 1941'de tamamen aldı, Tobruk'u kuşattı. Mussolini'nin çaresizliği Hitler'i harekete geçirdi. Afrika kolordusunu çöl tilkisi Erwin Rommel'e verdi. Kum fırtınaları arasında hızlı panzer taktikleriyle efsane doğdu. Balkanlar bir barut fıçısına döndü. 1 Mart'ta Bulgaristan, 25 Mart'ta Yugoslavya eksene katıldı. Ama 27 Mart'ta Belgrad'da darbe patladı. General Dušan Simović iktidarı ele geçirip paktı feshetti. Hitler öfkeyle kudurdu. 6 Nisan'da Balkan Seferi başladı. Belgrad bombalandı. Hitler'in intikamı diye anılan hava saldırısı şehri harabeye çevirdi. Yugoslavya 17 Nisan'da düştü. Yunanistan 22'sinde teslim oldu. İngilizler son anda Girit'e çekildi. Ama 20 Mayıs'ta Alman paraşütçüleri adayı aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı hava indirme operasyonu 4000 ölüyle sonuçlandı. Rommel ise 31 Mart'ta Libya'da saldırdı. İtalyan kayıplarını telafi etti, Tobruk'u aldı ve Mısır sınırına dayandı. Orta Doğu petrolü burnunun ucundaydı. Savaşın sıcaklığını artırdı. Balkan zaferleri tazeyken Hitler'in en büyük saplantısı devreye girdi. Sovyetler Birliği. Stalin'e zerre güvenmiyordu. Komünizm onun ideolojik düşmanı, Lebensraum'un en büyük engeliydi. İngiltere'yi barışa zorlamak, son direniş odağını yok etmek için 22 Haziran 1941'de
Barbarossa operasyonu başladı. 3 milyon asker, 600 bin araç, 3 bin tank ve Finlandiya, Romanya gibi müttefiklerle. İlk haftalar tam bir zafer fırtınası. Minsk ve Smolensk düştü, milyonlarca Sovyet askeri esir alındı, Kızıl Ordu'nun direnci kırıldı. Panzarlar sonsuz Rus bozkırlarında ezercesine ilerlerken İngilizler biraz nefes aldı. Sovyetlerle acil ittifak kurdu. Ağustos'ta İran'ı ortak işgal edip petrol hatlarını güvenceye aldılar. Kafkasya'ya göz diktiler. Ama sonbahar yağmurları ve çamuru hedefleri vurdu. Leningrad 900 günlük kuşatmaya girdi. Açlık ve top ateşi altında 1 milyon sivil öldü. Kırım alındı ama Moskova'ya Tayfun operasyonuyla saldırdılar. 30 Eylül'de başladı. Ancak Ekim'in Rasputitsa çamuru tankları batırdı, Kasım'ın Sibirya soğuğu askerleri dondurdu. 25 Kasım'da Moskova'ya 30 kilometre kala durdular. Wehrmacht tükenmişti. Lojistik hatlar kopmuş, askerler aç ve hasta yatıyordu. Ruslar, Uzak Doğu'dan getirilen taze Sibirya birlikleriyle karşı saldırıya geçti. 5 Aralık'ta General Kış'ın yardımıyla 150 ila 300 kilometre geri püskürttüler. Almanlar ilk kez Rus toprağından atılmıştı. Bu yenilgi, Barbarossa'nın sonunu müjdeliyordu. Kuzey Afrika'da ise Crusader operasyonuyla İngilizler, Rommel'i Aralık sonuna kadar püskürttü. Çöl sıcağı stratejiyi daha da zorlaştırıyordu. Uzak Doğu'da fırtına kopuyordu. Japonya, 1930'lardan beri yayılmacıydı. 1931 Mançurya işgali, 1937 tam ölçekli Çin Savaşı. Avrupa kolonilerini gözlüyordu. Pasifik'i imparatorluk hayaliyle dolduruyordu. ABD'nin petrol ambargosu Pearl Harbor'u tetikledi. 7 Aralık 1941, 350 Japon uçağı uyuyan devi uyandırdı. Amiral Yamamoto'nun filosu Arizona zırhlısını batırdı. Roosevelt hemen savaş ilan etti. Ama ABD iç kamuoyunu ikna etmek için aylar kazandı. Japonya, zafer sarhoşluğuyla Hong Kong, Filipinler, Malaya, Singapur ve Burma'yı Aralık'tan Mayıs 1942'ye kadar yuttu. Singapur'un düşüşü İngiliz prestijini yerle bir etti. Hatta Avustralya limanlarını bombaladı. Büyük Doğu Asya ortak refah alanı hayali zirvedeydi. Doğu cephesinde 1942 baharı Mavi Durum operasyonuyla geri döndü. Hitler, Kafkas petrolü ve Leningrad'ı ele geçirmek için yanıp tutuşuyordu. Haziran'da saldırdılar. Ağustos sonuna kadar Stalingrad'a girdiler. Kırım'ı tamamen aldılar. Voronej ve Rostov düştü. Rommel, Gazala çarpışmasında zafer kazandı. Tobruk'u aldı ve Haziran'da El Alameyn'e dayandı. Bu eksenin savaşta en ileri noktasıydı. Mısır piramitleri ufukta görünüyordu. Ama Temmuz'da 2. El Alameyn'de General Montgomery 8. ordusuyla Rommel'i ezdi. Çöl tilkisi kumlara gömüldü. Kasım'da Torch operasyonu patladı. ABD ve İngilizler 100.000 askerle Cezayir ve Fas'a çıktı. Afrika kıtası iki ateş arasında kapanıyordu. Aksis güçleri Tunus'a doğru deli gibi kaçıyordu. Stalingrad ise tam bir cehennemdi. Volga Nehri kıyısındaki fabrika harabeleri ev ev, sokak sokak savaşa döndü. 2 milyon asker 2 yılda çarpıştı. 19 Kasım'da Uranus operasyonu. Ruslar Ural dağlarından hazırladıkları birliklerle Alman 6. ordusunu kuşattı. Aralık'ta kış fırtınası kurtarma girişimi başarısız oldu. General Paulus, Ocak 1943'te 91.000 esirle teslim oldu. Hitler, zafer ya da ölüm emrine rağmen. Küçük Satürn operasyonuyla Güney cephesi çöktü. Don Nehri batısına çekildiler. Pasifik'te dönüm noktaları peş peşe geldi. Mayıs 1942 Koral Denizi Savaşı. Taktiksel Japon üstünlüğü ama stratejik ABD zaferi
uçak gemileri havada çarpıştı. Haziran'da Midway Adası, ABD istihbaratı zaferi 4 Japon uçak gemisini batırdı. Yamamoto'nun donanması Pasifik'te kırıldı. Guadalcanal Savaşı, Ağustos 1942'den Şubat 1943'e uzadı. Adalar arası kanlı sıtma ve top ateşi müttefiklere geçti. 1943, Axis'in tam çöküş yılıydı. Tunus'ta son direniş, Mayıs'ta 100.000'den fazla esirle bitti. Afrika tamamen müttefiklere açıldı. Sicilya'ya Husky Operasyonu. Temmuz'da 500.000 asker indi. Patton ve Montgomery'nin birlikleri mafya yardımıyla ilerledi. Mussolini devrildi, hapsedildi. Hitler onu kurtarmak için Otto Skorzeny'nin komandolarını gönderdi. Eylül'de Salerno ve Anzio'ya İtalya çıkarması. Yeni İtalyan hükümeti teslim oldu. Ama Almanlar Operation Axe ile kontrolü kaptı. General Kesselring, Roma güneyinde Gustav hattını kurdu. Müttefikler Kasım'a kadar ilerleyemedi. Dağlık arazide kan aktı. Doğu cephesinde Stalingrad sonrası Ruslar saldırdı. Alman ordu grubu A, Kafkaslardan Don'a çekildi. Karkov gibi kilit noktalar kaybedildi. Ama Erich von Manstein, Şubat'ta dev bir karşı saldırıyla geri aldı. Modern tarihin en büyük kara muharebesi. Baharda Kursk çıkıntısı. Temmuz 1943. Tarihin en büyük tank çarpışması. 6.000 tank Prohorovka'da ezildi. Ruslar Katyusha roketleri ve T-34'lerle Wehrmacht'ı un ufak etti. İnisiyatif tamamen Sovyetlere geçti. Kharkov, recaptured, Kiev Kasım'da düştü. Leningrad kuşatması terk edildi. Pasifik'in 3. evresi Japon savunmasını test etti. Guadalcanal sonrası Gilbert, Marshall ve Caroline adaları düştü. ABD'nin ada atlama stratejisi işliyordu. İtalya cephesi hayal kırıklığıydı. Roma, Haziran 1944'te alındı ama Alman geri çekilmeleriyle Bologna'ya varmak 1 yıl sürdü. 600.000 asker stratejik oyalama için kan döktü ama Fransa'ya asker kaydırmayı engelledi. Şimdi en ikonik ana geliyoruz. Normandiya çıkarması. D-Day 6 Haziran 1944. Atlantic Wall'un 2000 kilometrelik betonuna karşı 156.000 asker indi. Omaha plajı kan gölüydü. Rangers uçurumları tırmandı. Almanlar şaşkındı. Komuta kaosu, 20 Temmuz suikast girişimi, Stauffenberg bombası. Hitler'i paranoyak yaptı. Müttefikler içe yayıldı. Falaise cephesinde Almanlar ezildi. Ağustos'ta Paris kurtuldu. Sokaklarda sevinç gözyaşları aktı. Batı cephesi haritası sonbahara dek değişti. Sen Nehri aşıldı. Doğuda Rus kış taarruzu devam etti. Leningrad kuşatması 872 günde kırıldı. 1,5 milyon ölü, açlık mezarları. Ukrayna batısı alındı, Karpat dağlarına varıldı. Mayıs'ta cephe stabilize oldu. Ama Finlandiya ve Romanya barış arıyordu. Normandiya sonrası Haziran sonu Bagration Operasyonu. Pripet bataklıklarından Belarus alındı. 500.000 Alman esir Varşova'ya dayandılar. Romanya, Bulgaristan, Finlandiya taraf değiştirdi. Sonbahar, Baltık temizlendi, Budapeşte kuşatıldı. 2 ay kan banyosu. Belgrad, Yugoslav partizanlarla kurtarıldı. Balkanlar müttefiklere açıldı. Almanlar Yunanistan'dan kaçtı. Pasifik 4. evre, Mariana Adaları alındı. B-29 bombardıman uçakları Japonya'ya ilk kez ulaştı. Ekim 1944 Filipinler, Leyte Körfezi, tarihin en büyük deniz savaşı. 300 gemi, kamikaze dalışları. Iwo Jima, Şubat 1945. Siyah kumlar kanla boyandı. Bayrağın dikilişi ikonikleşti. Ama 26.000 ABD'li öldü. Okinawa Nisan, 82 gün cehennem,
Kamikaze dalgaları 36 gemiyi batırdı. 50.000 ölü, Japonya kapısı aralandı. Kış 1944'te Almanlar toparlandı. Hitler, saldırı en iyi savunma diye Ardenler taarruzunu başlattı. 16 Aralık, sürpriz sisli orman saldırısı. Bastogne direndi. Nats, cevabı efsane. Hava üstünlüğü müttefiklerdeydi. Ocak'ta durdu, Alman rezervleri eridi. 1945 baharı son perdedi. Vistula-Oder taarruzu 12 Ocak. Stalin'in 225 divizyonu Oder nehrine vardı. Batıda Renmart'ta aşıldı. Nisan'da Berlin'e koşu, Alman siviller Rus yerine Batılıları tercih etti. Ruslar 16 Nisan Seelow Heights'ı aştı. 25'inde Elbe'de müttefiklerle buluştu. Hitler, Berlin sığınaklarında 30 Nisan'da intihar etti. Cyanide ve kurşun. 8 Mayıs ve günü Avrupa'da silahlar sustu, sokaklar sevinçle doldu. Pasifik son perdesi, Filipinler sonrası ABD. Japonya'ya hançer sokmak için Iwo Jima ve Okinawa'yı basamak yaptı. Tokyo, yangın bombardımanları şehri küle çevirdi. Hiroşima, 6 Ağustos, Nagasaki 9 Ağustos. Atomun gölgesi 200.000 can aldı, radyasyon laneti doğdu. Sovyetler Mançurya'ya girdi. İmparator Hirohito 15 Ağustos'ta teslim ilan etti. 2 Eylül Missouri zırhlısında imzalandı. Savaş 6 yıl bir gün sonra bitti. 6 uzun yıl, bir acı dolu gün. 70 milyon ruh özgürlük ve onur için bedel ödedi. Holokost'un 6 milyon Yahudisi, sivil katliamlar, esir kampları. Bu savaş, totaliterizmin korkunç yüzünü gösterdi. İnsanlık, o karanlıktan ders çıkararak Birleşmiş Milletleri kurdu, nükleer caydırıcılığı doğurdu, Soğuk Savaşı tetikledi. Ama yaralar hala kanıyor. Soykırım anıtları, atom korkusu, milliyetçilik zehri. Bu hikayeyi hatırlamak, geleceği korumaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Bir sonraki belgeselde başka bir tarihin kapısını aralayalım. Unutma, ışık her karanlığı yener. Yeter ki hatırlayalım.